Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlerle uzun yıllar boyunca soğuk savaş söylemleriyle bilinçli bir şekilde anti-komünist laflarla şekillendirilmiş bir konuyu Sovyetler Birliği'nde çalışma kampları ve hapishaneler efsaneleri konusunu alacağız. Ancak bu videoda Batı merkezli bakış açısından değil, tarihsel gerçeklere dayalı ve daha açıklayıcı bir yaklaşımla yaklaşacağız. Batılı literatürde sıkça insanların bastırılması, milyonların sistematik şekilde yok edilmesi gibi saçma üst başlıklarla anlatılan bu yapılar gerçekten öyle miydi? Yoksa bu söylemler ideolojik savaşın birer silahı mıydı? Bu videoda amacımız Sovyet ceza sistemi ile ilgili doğru bilgileri resmi belgelerle ve tarihsel kaynaklarla ortaya koymak. Gulag sistemini sosyalizm karşıtlarının söylediği bir baskı ve ceza mekanizması olması iddiası yerine her toplumda olduğu gibi suçlarla mücadele konusunda sosyalist toplumun geliştirdiği rehabilitasyoncu ve üretken bir yöntem olarak anlamaya çalışacağız. Gulag denince çoğu insanın aklına karanlık, ürkütücü bir manzara gelir. Bunda Alexander Solzhenitsyn gibi Sovyet karşıtı propagandacı yazarların etkisi büyük. Ama unutmayalım ki her anlatı bir bağlam içinde okunmalıdır. Sovyetler Birliği dünyanın en büyük atılımlarını gerçekleştirirken bu büyük dönüşüm sürecinde suç ve ceza meselesi de bu yeni toplumsal düzene göre şekillendirilmeliydi. Amacımız ne gulagları yüceltmek ne de karalamak. Sadece şu sorunun peşindeyiz. Bu kurumlar neydi? Nasıl işliyordu? Hangi koşullarda uygulanıyordu? Ve gerçekten Batı ülkelerinde söylendiği kadar korkunç muydu? Şimdi çayınızı, kahvenizi alın ve bu ezber bozan videomuzda daha önce hiç duymadığınız bilgileri öğrenmeye hazır olun. Gulag, Rusça Glavnoye Upravleniye Lagereyin kısaltması, yani Türkçesiyle Kamp Yönetimi Ana Müdürlüğü. Batı basınında genellikle ölüm kampları ya da Sibirya sürgünleri gibi ifadelerle anlatılsa da gerçeklik çok daha farklıdır. Sovyet sistemi için gulaglar yalnızca ceza alan bireylerin tutulduğu yerler değil, aynı zamanda onların toplumsal fayda için yeniden üretken hale getirilmesini hedefleyen yerlerdi. Yani gulaglar sıradan cezaevlerinden farklıydı. Sovyet anlayışında mahkum sadece cezasını çekmekle kalmaz, aynı zamanda yeniden eğitilerek topluma kazandırılmak zorundaydı. Bu kamplar iş gücünün disiplinli bir biçimde kullanıldığı alanlardır. Bu kamplarda mahkumlar maden ocaklarında, inşaatlarda, demiryolu çalışmalarında ya da ormancılıkta çalışıyorlardı. Bu politika basit anlamda bir cezalandırma değildi, aksine meslek edindirme ve toplumla yeniden bütünleşme amacı taşıyordu. Yani Batı'da anlatılan gibi esir kampı değil, sosyalist sistemin kendi suç ve ceza anlayışına göre kurgulanmış bir kurumdan söz ediyoruz. Peki bu kötü bir şey mi? Bugün Türkiye dahil Amerika, Almanya, Fransa gibi çok sayıda ülkede de mahkumlar çalıştırılıyor. Fark şu, Sovyetler bunu sadece zorla çalıştırma şeklinde değil, toplumsal üretime katarak yeniden topluma kazandırma süreci olarak görüyordu. Yani gulaglar karanlık bir cehennem değil, suça karışmış bireylerin hem cezasını çektiği hem de topluma geri kazandırıldığı kolektif bir yapının parçasıydı. Bu noktada şu soruyu sormak şart, herkes kafasına göre mi içeri atılıyordu? Elbette hayır. Sovyet hukuk sistemi belirli yasalara dayanıyordu. Bu konudaki en temel belgeler 1926 Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Ceza Kanunu ve 1936 Sovyet Anayasasıdır. Batılı anti-komünist propagandacılarının sıklıkla bahsettiği maddeye bir bakalım. Bu madde karşı devrimci faaliyetler, sabotajlar, casusluklar ve devlet malına zarar verme gibi suçları tanımlıyordu. Yani günümüzdeki yasalarda var olan suç tanımlamalarına çok benzer. Bugünün gözüyle bakıldığında herkese uyarlanabilir şeklinde bir itiraz gelebilir. Ancak her ülkedeki ceza kanunu kamu düzenini bozmak, devleti yıkmaya çalışmak gibi suçlara ağır cezalar vermekte, hatta birçoğu müebbet veya idamla yargılanabilmektedir. Bu yasalar herkesi kapsayan, keyfi bir yasa değildi. İçinde onlarca alt başlık vardı, devlet sırlarını ifşa eden, sabotaj yapan gibi eylemler açıkça tanımlanmıştı. Unutmayalım, Sovyet toplumu, bir devrim sonrası toplum. Eski düzenin kalıntılarıyla, iç ve dış sabotaj tehditleriyle boğuşan bir devletin refleksiyle yazılmış yasalar bunlar. Sovyet yönetimini devirmeye ya da zayıflatmaya yönelik her türlü eylem tanımına göre bireyler cezalandırılmıştır. Ya da üretim araçlarına zarar vermek, üretim akışını bilinçli şekilde engellemek. Maddesine göre bir fabrikada makineleri bilerek bozan ya da bilinçli bir şekilde işi aksatmayı amaçlayan kişiler bu madde kapsamında cezalandırıldı. Ayrıca sadece politik suçlar değil,
Hırsızlık, gasp, yaralama gibi suçlar nedeniyle de mahkumlar gulaglara gönderilmiştir. Çünkü bu tür suçlar için ceza süresi ve koşulları belirliydi. Her dava Sovyet ceza mahkemelerinde görülüyor, savunma hakkı tanınıyor ve kararlar devletin yetkili kurumlarınca onaylanıyordu. Sovyet yargı sistemi öyle Batılıların iddia ettiği gibi keyfi ve başıboş bir yapı değildi. Örneğin topluma fayda sağlamayı reddeden, sürekli çalışmaktan kaçınan bireyler. Yani kısacası parazit veya aylak olarak tanımlanan bireyler gulaglara gönderilmiş ve toplumsal emeğe katılmıştır. Yani Sovyet sisteminde ceza bir intikam değil, toplumsal üretimden kopmuş bireyin yeniden disipline edilme süreciydi. Mahkumlar cezalarını çalışarak geçiriyordu. Ancak bu çalışma angarya olarak değil, bir yeniden eğitim aracı olarak kurgulanmıştı. Bir mahkum normal yaşamında marangozluk yapıyorsa, kampta da aynı işte görevlendiriliyordu. Kadın mahkumlar için özel tekstil ve dikiş atölyeleri vardı. Hatta bazı mahkumlar tiyatro gruplarında yer alıyor, kamp içi yayın organlarında yazarlık yapıyordu. Metalurji tesislerinde, balıkçılık ya da ormancılık faaliyetlerinde, kamuya ait çiftliklerde, baraj, köprü, demiryolu inşaatında çok sayıda mahkum çalışmıştır. Ve bu işler öyle Batıların iddia ettiği gibi karşılıksız ve emek sömürüsüne yol açacak cinsten değildi. Mahkumlar belirli bir ücret alıyor, yasal prim sistemiyle ödüllendiriliyordu. Kötü davranışta bulunanların çalışma alanları değiştiriliyor, disiplin cezası veriliyordu. Ama iyi davranışta bulunanların ceza süresi indiriliyor veya yer değişimi sağlanıyordu. Yani çalışmanın kendisi hem bireyin üretkenliğini artırıyor, hem de ceza sistemini daha toplumcu ve yapıcı bir hale getiriyordu. Bu yönüyle Sovyetler bugünkü rehabilitasyon odaklı ceza sistemlerinin öncülerinden biridir denebilir. Şimdi biraz da algılarla gerçekler arasındaki uçuruma bakalım. 1950'lerden itibaren Batı medyasında gulaglar bir korku imparatorluğu olarak sunulmaya başlandı. Soğuk Savaş öncesinde, özellikle 1930'larda Sovyetlerde bu çalışma sisteminin oturaklı bir şekilde olmasına karşın Batı medyasında hiç de böyle karalayıcı ifadeler bulamazdınız. Soğuk Savaş'la birlikte insanları baskı altına alan baskıcı Sovyet devleti algısını insanlara inandırmayı görev edinen Batı medyası bu propagandayı gece gündüz yapmaya başladı. Bu anlatıların en etkili kaynağı Alexander Solzhenitsyn'in Gulag Takım Adaları adlı eseridir. Solzhenitsyn, Dünya Savaşı sonlarındaki anti-Sovyet davranışları nedeniyle çalışma kampına gönderilen bir yazardı. Kendi tecrübelerini oldukça dramatize ederek tüm Sovyet ceza sisteminin temsili gibi sunmuştur. Ancak tarihçiler eserlerinde Solzhenitsyn'in birçok noktada abartılı, doğrulanmamış iddialar kullandığını ortaya koymuştur. Ayrıca Sovyet arşivlerinin açılmasıyla gulaglara yönelik çok sayıda konu da belgelenmiştir. Bu belgeler göstermektedir ki kamplarda öyle iddia edildiği gibi kitlesel infazlar falan değil, çok sayıda alanda eğitimler ve çalışmalar vardı. Ceza süreleri belirliydi ve çoğu kişi 5 ya da 6 yıl süreyle bu çalışma kamplarında kaldı. Üstelik mahkumlara sağlık hizmeti ve eğitimler de modern şekillerde verildi. Soğuk Savaş döneminin propagandaları bu gerçekleri büyük oranda çarpıttı. Gulag sistemi Sovyet toplumunun en kötü yüzü gibi gösterildi. Halbuki bu kamplar suçla mücadelede sosyalist bir modelin uygulamasından ibaretti. Ortada şeytanlaştırılacak bir sistem yoktur. Eğer kötü örnekler varsa bu rehabilitasyon olgusuna dayalı ceza sisteminin tamamını değil, yerel durumları veya kişisel davranışları eleştirmeliyiz. Son bölümde Sovyet sisteminin genel felsefesine bakalım. Sovyetler Birliği'nin ceza sistemi basitçe bir ceza verme mekanizması değil, aynı zamanda toplumun güvenliğini ve bütünlüğünü koruma aracıdır. Peki bu nasıl bir anlayışa dayanıyordu? Bu anlayış toplum merkezlidir, üretimi temel alır ve suçun kaynağıyla ilgilenir. Yani toplumsal suç algısı kapitalist ülkelerden çok farklıdır. Kapitalist sistemlerde suç genellikle bireysel sorumluluğa indirgenir. Yani suç işleyen kişi çoğu zaman kişisel zaafları ya da psikolojik bozuklukları nedeniyle hareket etmiş gibi değerlendirilir. Bu sistemlerde toplumun eşitsizliği, yoksulluk ya da eğitimsizlik gibi sebepler arka plana atılır. Sovyetler Birliği ise suçu toplumsal bir olgu olarak görüyordu. Suç işleyen kişi sadece bireysel olarak değil, sistemin dışında kalan, kolektif hayata entegre olamamış bir birey olarak tanımlanıyordu. Bu nedenle amaç yalnızca cezalandırmak değil, bireyi topluma geri döndürmekti.
Yani Sovyet sistemine göre suç, bireyin eğitilmemiş, topluma katılamamış olmasından doğar. Bu durumda görev cezaevinin değil, tüm toplumundur. Bu anlayışla hareket eden Sovyetlerde suçla mücadele sadece cezayla değil, önleyici tedbirlerle yürütülüyordu. Kapsayıcı eğitim sistemi, ücretsiz sağlık hizmetleri, tam istihdam politikası bu mücadelede temel unsurlardı. Gulag sistemi de bu anlayışın bir parçasıydı. Amaç bireylerin tamamen yalıtılması değil, emek sürecine katılarak yeniden yapılandırılmasıydı. Bugün bile bu yönüyle birçok ceza sistemine örnek olabilecek bir modelden söz ediyoruz. Sovyetler suçla mücadeleyi yalnızca sonuçlar üzerinden değil, nedenler üzerinden yürüttü. Suçların doğmasını önlemek adına pek çok tedbir aldı. Örneğin 7 yaşından itibaren tüm çocuklar ücretsiz eğitim sistemine dahil edildi ve okullaşma oranı %90'ların üzerine çıktı. Diğer yandan herkesin bir işe erişimi vardı. İşsizlik yasak falan değildi, zaten öyle bir şey kavramsal olarak yoktu. Böylece ekonomik nedenlerle suç oranı neredeyse ortadan kalktı. Ayrıca barınma ve sağlık konusunda büyük adımlar atıldı. Her yurttaşın başını sokacak bir evi ve ulaşabileceği ücretsiz sağlık hizmeti vardı. Bu koşulların tamamı suçun ana kaynaklarını kurutmaya yönelikti. Çünkü eğitimli, sağlıklı ve çalışabilir bireylerin suça yönelme olasılığı düşüktür. Yani Sovyet sistemi şunu söylüyordu: eğer bir kişi suç işlediyse bu sadece onun bireysel hatası değil, toplumu da ilgilendiren bir arızadır. Dolayısıyla onu dışlamak değil, yeniden kazanmak gerekir. Suça bulaşmış mahkumlar yalnızca cezalarını çekmiyordu. Aynı zamanda üretime katılıyor, eğitiliyor, yeni beceriler kazanıyordu. Ayrıca ceza süresince örnek davranış gösteren mahkumların cezasının azaltılması mümkündü. Bu da büyük motivasyon yaratmış ve Sovyet ceza sistemini diğer ülkelere göre çok daha örnek alınacak bir hale getirmişti. Bugün bile birçok ülkede cezaevleri hala depolama merkezleri gibi işlerken Sovyetler mahkumu yeniden inşa etmeyi hedeflemiştir. Çünkü Sovyet bakışına göre toplumlar bir bütündür. Toplumun güvenliği sadece polis gücüyle sağlanamaz. Halkın bizzat içinde olduğu mahalle komiteleri, fabrika konseyleri gibi kolektif yapılar tüm toplumda sosyal denetim yoluyla insanlara destek sağlıyordu. Suça meyilli birey asla yalnız bırakılmıyordu. Mahallede, okulda, iş yerinde insanların kendi kendine örgütlediği bir kolektif denetim vardı. Çünkü birey yalnızca suçun faili değil, toplumun öznesi olarak görülüyordu. Evet dostlar, tarihe bakarken, özellikle de kapitalist toplumlardan tarihsel süreçlere bakarken, bilinçli bir şekilde yerleştirilen soğuk savaş propagandalarına dair sis perdelerini aralamak kolay değil. Ama bunların olması zorunlu, çünkü gerçek bu. Bu videoda gulagların gerçek işleyişine, yasal dayanaklarına, toplumsal amaçlarına ve bu sistemin soğuk savaş döneminde nasıl çarpıtıldığına birlikte baktık. Günümüzde batılı ülkelerdeki ceza sistemleri de Sovyetlerin geçmiş dönemlerde uyguladıkları politikaları örnek alarak rehabilitasyon hizmeti üzerine yoğunlaşıyor. Mahkumlara eğitim verilmesi, çalışma imkanı sunulması, psikolojik destek sağlanması gibi uygulamalar aslında Sovyetlerin 1930'lardan itibaren pratiğe geçirdiği şeyler. Yani aslında Sovyetler günümüz modern ceza adalet sistemlerine öncülük etmiştir. Gulag sistemini bir halkı bastırma aracı olarak değil, dönemin koşullarında toplumun güvenliği için geliştirilmiş bir model olarak değerlendirmek gerekir. Sovyetler Birliği'ni bir hapishane toplumu olarak görmek son derece yanlış. Asıl mesele şu: toplum suçu nasıl tanımlar ve suç işleyenle nasıl ilişki kurar? Sovyetler bireyi dışlamak yerine onu dönüştürmeye çalıştı. Ceza sadece bir yaptırım değil, aynı zamanda toplumsal iyileştirme aracıydı. Dolayısıyla Gulag sistemini incelerken o sistemin neye karşı geliştirildiğini, neyi amaçladığını ve hangi araçlarla çalıştığını anlamak şart. Eğer buraya kadar izlediyseniz Sovyetlerdeki gulaglar, çalışma kampları ve hapishaneler hakkında artık daha objektif şeyler biliyorsunuz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte listeyi bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolarda hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.